Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel, çok şık bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem, yeşil, pembe ve sarı olmak üzere 4 tane normal patiklik iplerden kullandım. Bu renkli iplerimiz çok az gidiyor. İplerimi hemen kaldırıyorum. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir model oldu. Modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Patiğimizde şu üst bölümde normalde 2 şiş kullanıyoruz. Bu taban bölümleri yaparken, dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Fakat ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şöyle 2 tane daha yedek şiş kullandım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Bu gördüğünüz elimdeki patiğim sağ patik. Şimdi birlikte sol ayağı yapacağız. Sağ ve sol ayak ön bölüm aynı yapılıyor. Sadece tabandan ilmek çıkarırken birini iç taraftan diğerini de geniş taraftan çıkaracağız. Bunu da patiğimizi yaparken videonun devamında sizlere detaylı anlatacağım. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Dediğim gibi sağ ve sol patik burada aynı şekilde başlanıyor. Patiğimizi ön desenli bölümden başlıyoruz hanımlar. Krem ipimiz ile şöyle ipimin ucunda bir miktar bir ip bıraktım. 24 ilmek atacağız. Bakın 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, bu şekilde 24 ilmek atalım gelelim. 24 ilmeğimi attım hanımlar. Hemen şu kenarına şöyle bir düğüm atıyorum. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü yapacağız. Ben haroşa örgüyü örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizi hanımlar sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim hanımlar. Sıra sonuna kadar ördüm, geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi bakın şurada bir diş haroşamız oluştu. Burada 2 diş haroşa olacak. Şimdi ön yüzdeyiz. Hanımlar ön yüzde ilmekleri sıra sonuna kadar normal yine düz örelim. Tekrar geri dönelim. Arka yüzde de tekrar düz örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ön yüzde arka yüzde düz ördüm. Bakın burada 2 diş haroşamız oluştu. Artık patiğimizin şu bölümündeki desenlerimizi yapacağız. Bakın şurada 3 dilim var. Şu birinci dilim, şu 2, şu da 3. Her bir dilim 11 sıradan oluşuyor. Şimdi dilimde ilk sıradayız hanımlar. İlk sıradaki dilimimizi yapıyoruz. Kenar ilmeğim ile birlikte 7 ilmek krem öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kremimi ördüm. Şimdi pembe ipimi ekliyorum. Buraya 4 tane pembe öreceğim. 4 ilmek pembe. Modelde birinci sırada ön yüzde modeli kuruyoruz. Şu birinci pembem. Şu 2 hemen pembe ipimin ucunu düğümleyeceğim. Yeni eklediğimiz iplerde düğüm atmayı unutmayalım. Şu 3. pembe ilmeğim. Şu da şöyle gizledim ucunu 4. 4 tane pembeden sonra şimdi de sarı ipimi ekleyeceğim hanımlar. Şöyle sarı ipimi aldım. 4 ilmek de sarı örüyorum. 1, 2, hemen bu sarı ipimin ucunda düğümleyeceğim. Buraya şöyle 2 tane bir düğüm atıyorum. 2 sarı örmüştüm. Şu 3. sarı ilmeğim. Şu da 4. Şimdi de yeşilimi ekliyorum. Diğer 3. rengimi ekliyorum. Buraya da hanımlar 7 tane yeşil öreceğim. 1, 2, yine yeşil ipimin ucunda düğümleyeceğim. Artık aynı iplerle örmeye devam edeceğiz. Şu 3. yeşilim. 4, 5, 6, 7. Bakın son 2 ilmek kaldı. Bu son 2 ilmeği örmeyeceğiz. Her seferinde 2 ilmek bırakacağız bu kenarda. Oval bir görüntü oluşacak böylece. 2 ilmeği örmedim. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar ilmekleri gördüğümüz renklerle öreceğiz. Bakın yine ilk ilmeğimi düz örerek başladım. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipim ile örüyorum. Arka yüzdeyim. Renk geçişi yapacağım şimdi. Arka yüzde bıraktım yeşil ipimi. Sarı ipimi şöyle yeşilin altından çaprazlamasına geçirerek aldım. Aralarda delik görüntü oluşmasın diye. 4 sarı ilmeğimi sarı ile örüyorum.
Tekrar sarıyı arkaya aldım. Pembeyi alıyorum çaprazlamasına. 4 pembe ilmeğimi pembe ile örüyorum. Bu şekilde. Ve yine pembeyi arkaya doğru aldım. Çaprazlamasına kremi alıyorum. Kalan 7 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Model kurulumu sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde de ilmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz hanımlar. Şimdi ön yüzde modelde ikinci sıraya geçtik hanımlar. Bu ikinci sırada da yapacağım işlem şöyle. Kenara toplam 6 ilmek krem öreceğim. 6 tane krem. 5 ve 6. Ardından pembeyi alıyorum. Model sağa doğru kayıyor bu şekilde. Bakın sağa doğru kayıyor. 6 kremden sonra 4 tane pembe. Şöyle çaprazlamasına sarıya aldım yine. 4 tane sarı. 3, 4. Ve yeşilimi alıyorum. Bu kenarda bir önceki sırada 2 ilmek bırakmıştık. Şimdi bir 2 ilmek daha bırakacağız. Burada kalan 6 ilmeğimi de yeşil ile öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6. Bakın kenarda bir 2 ilmek daha bıraktık. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Arka yüzde dediğim gibi model kurulumu yok. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örüyoruz. Bakın yeşili arkada bırakıp çaprazlamasına sarımı aldım. 4 sarı ilmeğimi sarı ile örüyorum. Bu şekilde tekrar sarıyı arkada bırakıp pembemi aldım. 4 pembe ilmeğimi de pembe ile öreceğim. Tekrar pembeyi bırakıp kremimi aldım. Kalan 6 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde ikinci sıramızı da tamamladık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzde 3. sıradayız. Bu sıramızda da yapacağım işlem şu. Kenara yine model birer ilmek sağa kayacak. 5 ilmek krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5. Yine şöyle pembemi aldım. 4 pembe. Yanına 4 tane sarı öreceğim. 3 ve 4. Tekrar yeşilimi aldım. Hanımlar buraya 5 ilmek yeşil öreceğim. Yani şöyle baktığımızda 2 tane daha ilmeği sol tarafta bırakmış olacağız. 1, 2, 3, 4. Bakın 5 yeşil ördüm. 2 ilmek daha bıraktık sol kenarda. Geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa olarak sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzde modelde 4. sıradayız. Bu sıramızda yine modelimiz sağa doğru kayacak. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 4 krem örüyorum. 3. Şöyle hemen kremi öreyim düzgünce. Ve şu 4. kremi. Tekrar pembemi alıyorum. Şöyle 4 pembe. Hemen yanına 4 tane sarı. Ve yeşilimi çaprazlamasına aldım. 2 yeşil daha solda kalacak. Şimdi de 4 tane yeşil örüyorum. Böylece bakın 2 tane daha yeşili solda bıraktık. Geri dönüyorum. Tekrar arka yüzdeyiz hanımlar. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzde modelde 5. sıradayım. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 3 ilmek krem örüyorum. Pembemi aldım. 4 tane pembe. 1, 2, 3, 4. Sarımı alıyorum. 3 tane sarı. Pardon, 4 tane sarı örüyoruz yine. 4 pembe, 4 sarı ve yeşilimi alıyorum. Şimdi de 3 tane yeşil öreceğim. Bakın bu şekilde burada 2 ilmek daha bıraktık solda. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi yine gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Bakın ilk modelimizin ilk bir dilimini bitirdik. Şimdi model arasında bir diş haroşa öreceğiz krem ipimizle. Bu da modelimizde 6. sıramız oluyor. Bu sıramızda şişimizde 24 ilmeğimiz vardı. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi krem ipimiz ile haroşa örelim. Ardından tekrar arka yüzde ilmeklerimizi düz örelim gelelim hanımlar. 6. sıramızı tamamlayalım.
Evet hanımlar, 6. sıramızda bakın buraya bir diş haroşamı ördüm krem ipim ile. Şimdi modelde 7. sıradayız. Bu ikinci dilimini başlatacağız buranın. Burada kenar ilmeğimle birlikte 3 tane krem örüyorum. Pembemi aldım alttan. Buraya 3 ilmek pembe, 4 ilmek pembe örüyorum. Alttan sarıyı aldım. 4 tane sarı örüyorum. 3, 4 ve yeşilimi aldım. 3 ilmek de yeşil. Bu şekilde. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Bu defa ilmekler ilk dilimi yaparken ikişer ikişer eksilterek gitmiştik. Artık ikişer ikişer ilmekleri yandan ala öreceğiz. Şimdi arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve modelde 8. sıradayız. Bu sıramızda 4 krem öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4. Bu defa model birer ilmek sola doğru kayarak gidecek. Pembemi aldım. 4 pembe. Sarımı alıyorum. 4 tane sarı. 1, 2, 3, 4. Ve tekrar yeşilimi aldım. 4 tane de yeşil öreceğim. 1, 2, bakın 2 ilmek daha öreceğiz. 3, 4. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzde modelimizde 9. sıradayım. 9. sıramızda toplam 5 krem örüyorum. 2, 3, 4, 5. Şimdi pembemi aldım. 4 pembe. 1, 2, 3, 4. 4 tane sarı örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve yeşilimi aldım. Buraya şimdi de 5 tane yeşil öreceğim. 1, 2, 3. Bakın şuradaki 2 ilmeği de öreceğim. 4, 5. 9. sıramızda böyleydi. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve modelde 10. sıradayız. Şimdi buraya 6 tane krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Pembemi aldım. 4 pembe. 1, 2, 3 ve 4. Sarıyı alıyorum. 4 sarı. 1, 2, 3, 4. Ve son kez yeşilimi aldım. Şimdi de 6 ilmek yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bakın şu 2 ilmeği de örüyorum. 5, 6. Şimdi geri döneceğiz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve modelimizde sonuncu sıradayız. 11. sıradayız. Şimdi 7 ilmek krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pembemi alıyorum. 4 pembe. 1, 2, 3, 4. Sarımı alıyorum. 4 sarı. 2, 3, 4. Ve son kez yeşilimi alıyorum. Şimdi de 7 ilmek yeşil öreceğim. 2, 3, 4, 5. Bakın 2 ilmek daha öreceğim. 6, 7. Son 2 krem kaldı. Bunu örmüyorum. Geri döndüm hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, modelimizi tamamladık. Bakın ilk dilimimiz bitti. Şuradaki ilk dilimi bitirdik. Model aralarında bir diş haroşamız var. Şimdi 24 ilmeğimiz vardı. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını örelim. Arka yüzde de tekrar haroşa olarak örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi ikinci deseni yapacağız. Yani şurayı. İkinci deseni de yine ilk desenle aynı şekilde 11 sıradan olacak şekilde yapacağız hanımlar. Hiçbir farkı yok. Kafanız karışmasın diye şimdi ilk sırayı size hemen göstereyim. Şimdi modelde yine birinci sıramız. İlk sırada ne yapmıştık? İlk 7 ilmeğimi kremli örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra pembeyi alıyoruz. 4 pembe. Ardından sarıyı alıyoruz. 4 tane sarı.
3, 4 ve en son yeşili alıyoruz. 7 ilmek yeşil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın yine ilk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde başlattık. Şimdi geri döneceğiz. Son 2 kremi örmüyorduk. Geri döndük. Yine arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimizi ördük. Şimdi ön yüzde modelde ikinci sırayı yapacağız. İkinci sırayı da ilk modelin ikinci sırasıyla aynı şekilde yapacağız. 6 tane krem öreceğiz. Ardından 4 tane pembe, 4 sarı ve 6 tane yeşil öreceğiz. Geri döneceğiz. Hani modelde kafası karışan olursa bu ilk modeli videoyu biraz geri alarak ilk modelin sıralamalarına gelerek ikinciyi de aynı şekilde yapabilirsiniz. Sıralamalar aynı hanımlar. Zaten ördüğüm her bir sırayı da belirttim. Birinci, ikinci, üçüncü sıra diye. Bu şekilde ikinci modele başladık. İkinci model 11 sıradan oluşan, ikinci model bitince yine araya bir diş haroşa öreceğiz. Ve aynı ilk iki deseninin aynısından üçüncü kez yapacağız. 11 sıradan oluşan modelimizi üçüncü kez kuracağız. Hanımlar, üçüncü modelimiz bittikten sonra bu defa bir değil iki diş haroşa öreceğiz. Bakın ilk başlangıçta iki diş haroşamız vardı. Model bitince de yine iki diş haroşa öreceğiz. Ve üçüncü modelin bitiminde de renkli iplerimizi kesip arkaya düğümleyebiliriz hanımlar. Bu şekilde düğümleyebiliriz çünkü renkli iplerle işimiz kalmayacak. Şimdi buraya toplamda 3 tane modeli yapalım. 3. modelimizden sonra da 2 diş haroşamızı krem ipimizle örelim gelelim. Evet hanımlar, toplamda 3 tane modelimi yaptım. 3. modelimden sonra şuraya 2 diş haroşamı ördüm. Bu renkli iplerimi de kestim. Arkaya düğümleyip uçlarını gizledim. Şimdi bu ilmeklerimizi kesiyoruz hanımlar. İkişer ikişer toplayarak ilmekleri kesiyoruz. Patiğimizin üst desenli bölümünü burada tamamlamış oluyoruz böylece. Burada çok sıkı bir kesim yapmayalım. Biraz gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Bu kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden sonra ilmekler çıkaracağız. İlmekleri kolay çıkartabilelim diye gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Bu şekilde ilmeklerin tamamını keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını kestim geldim. Şimdi biz sol ayağı yapacağız. Sağ ayak ile sol ayağın farkı burada başlıyor. Şimdi ben size sağ patiği nasıl yapılacağını öncelikle göstereceğim. Sağ patiği yaparken hanımlar şurada bir zincir çekip ipinizi keseceksiniz. Ama sol patikte kesmiyoruz. Şimdi sizin sağ patiği yaptığınızı düşünelim. Bu ipi kesiyoruz hanımlar. Ardından parçayı şöyle tutuyoruz. Bakın geniş bölüm sağ tarafta, dar bölüm sol tarafta. Şöyle bakın. Bu sağ tarafta olacak şekilde tuttuk. Buradan hanımlar şu tepe noktasından kenar ilmek yerleri var. Tepe noktasından itibaren ilk kenar ilmek yerinden başlayarak bakın sayacağız. 24. kenar ilmek yerine geleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. kenar ilmek yerine geldim. Şöyle şişimi buraya takıyorum. Hanımlar, şimdi kestiğimiz ip ile ben şu farklı bir ip ile göstereceğim. Yine aynı ip ile bu kenar ilmek yerlerine girerek şöyle sırasıyla ilmekler çıkaracağız. Burada ipin ucunu tekrar düğümleyeceğiz tabi. Ben gösterme amacıyla şöyle yapıyorum hanımlar. Bakın şu anda sağ patiği bu şekilde yaptım, gösteriyorum size. Buradan başlayarak şöyle ilmeklerimi çıkarıyorum. Buradan toplamda 22 ilmek çıkaracağım. Şöyle sayıyoruz. Daha saymadık. Önce biraz çıkaralım. Sonra burada 22 ilmek olacak. Bakın. 4, 8, 12, 16, 20, 21. Bir ilmek daha çıkarttım. 22. Misinalı şişle ilmek çıkartmaya devam edenler yine aynı şişle devam edecekler. Ben misinalı şiş kullanamadığım için bakın patiğin burun kısmına gelen bölüm burası. Buradan tekrardan bir 8 ilmek de bu şişime çıkaracağım, bir diğer şişime. Bakın sırasıyla diğer tarafa geçiyorum. Yine kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyorum. Şöyle sağ patikte kafanız karışmasın diye bunu gösteriyorum. Birazdan burayı tekrar açacağım hanımlar. Şöyle 3, 5, 6, 7, 8 ilmek de buruna çıkarttık. Tekrardan bir diğer yedek şişimizi kullanacağız.
Şurası burun kısmı oluyor. Diğer kenar içinde şuraya 22 ilmek çıkartmıştık. Yine sırasıyla bu kenar ilmek yerlerine girerek şöyle ilmekler çıkaracağız sırasıyla. 22 ilmek buradan çıkaracağız. Şöyle, hatta sıra sonuna kadar 22 ilmek yetişmiyor. Sonra diğer bölüme geçiyoruz. Bakın, ilmekleri çıkartıyoruz. Şuralardan ilmekler çıkarttığımızı düşünün. Şu bölüme geldiğimizde bakın, kenar ilmek yerine girerek bir ilmek çıkarttık. Sonra bakın şu iç bölüme, dar bölüme, buradan ilmek çıkartırken bir yer atlıyoruz, bir kenar ilmek atlıyoruz bir sonrakinden. Bir kenar ilmek yeri atlıyoruz bir sonrakinden. Şu şekilde atlayarak buradan da 22 ilmek çıkaracağız. Şurada da 22 olacak. Burunda 8, diğer tarafta da 22. Geri döneceğiz. Arka yüzde şu diğer uca kadar ilmekleri yine normal haroşa öreceğiz. Bundan sonrası zaten hem sağ hem sol patikte aynı ilerleyecek. Sağ patik böyle yapılıyor hanımlar. Tekrardan bakın. Bu ilmeklerimi açıyorum. Şöyle. Pardon, hemen şurayı da söktüm. Yanlışlıkla göstereceğim derken patiğimizi komple söktük burada. Evet, burası anlaşıldı diye umuyorum. Hemen şuraları da hanımlar tekrar bir şişime takayım. Yeniden kesimimi yapacağım buradan. Çünkü bu ipimi de çektiğim için burayı da söktüm. Şimdi biz sol patiği yapacağız. Sol patiği de zaten şimdi birlikte yapacağız hanımlar. Yine kesimimi tamamlayayım öncelikle. Dediğim gibi yanlışlıkla söktüm burayı. Şöyle. Az önce sağ patiği gösterdim nasıl yapılacağını. Şimdi sol patiği size anlatacağım. Son bir ilmek kaldı, onu da kestim. Sol patikte de hemen bu ipimizi kırmadan hemen sırasıyla bu kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Şöyle ki bakın, şişimde bir ilmek var. Şu dar bölümden itibaren sol patikte ilmek çıkartıyoruz. Öndeki değil, bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Sağ patikte de burada şu dar bölümde bir kenar ilmek yeri atlayıp bir diğerine girerek ilmek çıkartıyoruz. Bakın, birini atlayıp diğerine giriyorum. Dar bölümde bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Bu bölümde. Sonra hemen bir sonraki yere girerek ilmek çıkartmaya bakın. Şu bölümden devam edeceğim. Şöyle. Buradan 22 adet ilmek çıkaracağız. 22 ilmek. Sayalım: 3, 6, 9, 10. 11. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkarıyorum hanımlar. Bu şekilde. 22 ilmek olacak. Sayalım: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Sonra bir diğer şişime aldım. Burun kısmı için de 8 ilmek çıkartıyorum. 1. Bu şekilde kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartıyorum. 3 oldu. 4, 5. Sonra diğer kenara geçerek devam edeceğim. 6, 7, 8 ilmek de burun kısmı için bir diğer şişime çıkarttım. Sonra bir diğer şişime tekrardan sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartacağım. Yine buraya da 22 adet ilmek çıkaracağız hanımlar. Bu şekilde 5 ilmek oldu. 22 ilmek çıkaralım gelelim. 22 ilmeğimi çıkarttım. Dediğim gibi siz bu bölümde misinalı şiş kullanabilirsiniz. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Düz olarak. Bu şekilde hanımlar, ilk önce bu şişimizi, sonra burundaki 8 ilmeği, sonra diğer taraftaki 22 ilmeği düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Burundan itibaren tabanımızı örmeye başlayacağız. Öncelikle bu ön yüzde ilk şişimizde 22 ilmeğimiz var. Öncelikle buradaki 22 ilmeğimi öreceğim. Sonra burunda başlayacağız. Burada başlangıç ipi vardı. Bunu da hemen şöyle gizleyerek götüreyim hanımlar. Atlatarak ipin üstünden şöyle. Her iki ilmekte bir şöyle atlatıyorum. Böylece gizlenmiş oluyor. Şöyle. Bu şekilde ipimizi de arkaya gizlemiş olduk. Evet, ilk şişimizdeki 22 ilmeğimizi ördüm. Şimdi burunda 8 ilmeğimiz vardı. Şimdi burundaki 8 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Burundaki 8 ilmeğimi de örüyorum. Bu şekilde.
Şu 8. ilmeğim. Şimdi yan taraftan 8 ilmek ördüm. Yan taraftan 2 ilmek birden keserek örüyorum. Bunu da orta kısma ekledik. Ortada böylece 9 ilmek oldu. Ardından geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Burun tarafındaki şu 9 ilmeğimizi öreceğim. Bu şekilde. Şu 9. ilmeğim. Şimdi de diğer şimdiden 2 ilmek keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledim. Ortada 10 ilmeğimiz oldu. Ortada 14 olana kadar şu burun kısmında buna devam edeceğiz. Yine geri döndüm. İp karşıda, ilkini örmeden aldım. Burun kısmındaki ilmeklerimi örüyorum. 10 ilmeğimi. 10 ilmeğimi ördüm. Tekrar yan taraftan 2 adet ilmek keserek ortaya ekledim. Burada 11 ilmek oldu. Ardından geri dönüyorum. Yine ip karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde. Şu 11. ilmeğim. Şimdi de şuradan 2 ilmek keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledim. Ortada 12 ilmek oldu. Devam ediyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 12 ilmek örüyorum. ...12 ilmeğimi ördüm. Şimdi de yine yandan 2 adet ilmek keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledik. Burun kısmında 13 oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 13 ilmeğimizi öreceğim. Ve yan taraftan 2 adet ilmek keserek ortaya ekledim. 14 oldu. Tabanımızda 14 ilmek oldu. Artık 14 ilmek üzerinden kesimleri yapacağız hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. Yine ip karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Tabanda 13 ilmeği öreceğiz. Yani bu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. 13 ilmek örüyoruz. 14. de kesimi yapacağız. Bu şekilde. Bakın tabanımda son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine aynı işlemi yapacağım. İp karşıda, ilkini örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 14. ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yanından da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Tekrar kesimden sonra geri döndüm. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. 14 ilmekle bu şekilde öreceğiz hanımlar. Böyle devam ediyorum. Bakın şurada son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. 14 ilmekle bu şekilde kesimler yapacağız hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol tarafta, bakın şuradaki şişlerimizde, buralarda son 4'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Yani bu kenarlarda 4'er ilmek kalacak. Şimdi kenarlarda 4'er ilmek kalana kadar tabanımızı 14 ilmek olarak keselim gelelim. Evet hanımlar, her iki tarafta da bakın 4'er ilmeğim kalana kadar tabanımı 14 ilmek olarak kestim geldim. Şimdi örmeye devam edeceğiz. Kesim yapmayacağız. Bakın yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. Şu anda ön yüzdeyim. İlmeklerimi haroşa örüyorum. 14 ilmeğimi. Ardından hemen şu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Burada 3 kaldı. Ortada da 15 ilmeğim oldu. Tekrar geri dönüyorum. Artık bu işe gerek yok. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Bu defa buradaki 15 ilmeği öreceğim. Yanlardaki ilmekleri birer birer her sırada ortaya ekleyeceğiz. 15 ilmeği ördüm. Şimdi de hemen şu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada böylece 16 ilmek oldu. Bakın yeri belli. Burada hanımlar 16 ilmeği öreceğiz. Son 3 kalana kadar. Yine ipim karşıda. İlkini örmeden aldım. 16 ilmeği örüyorum. Tabandaki ilmek sayılarımız artıyor. Bakın 16'yı ördüm. Hemen yandan bir ilmek daha örerek ortaya ekliyorum. Ortada 17 oldu. Burada 2 ilmek kaldı. Tekrar geri döndüm. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. Tekrar burada da son 3 kalana kadar öreceğiz. Yani ortadaki 17 ilmeği öreceğiz.
Hemen yandan bakın sonuç kaldı. Birini daha örüyorum. Yanlarda ikişer ilmek kaldı. Tekrar geri dönüyoruz. Bu şekilde yapacağız hanımlar. Şimdi buradaki ortadaki ilmekleri öreceğiz. Bu defa yandan bir ilmek daha örerek ekleyeceğiz. Tekrar geri döneceğiz. Buradan da bir ilmek ekleyeceğiz. Şu kenardaki ikişer ilmek bitene kadar bu işleme devam edeceğiz hanımlar. Bu işlemin sonunda da şişimizde 22 ilmeğimiz olacak. Şu yanlardaki ikişer ilmeği de aynı şekilde ekleyerek örelim gelelim. Evet hanımlar, bu tabanımızı tamamladım geldim. Yanlardan birer birer ilmek ekledim. 22 ilmeğimiz oldu. Şimdi burayı yine örmeye devam edeceğiz hanımlar. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Ön yüzdeyim. Şimdi buradaki 22 ilmeğimi sıra sonuna kadar örüyorum yine. Evet, şu 22. ilmeğim. İlmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar şurada kenar ilmek yerleri var sırasıyla, bakın. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. 23 ilmek oldu. Ardından geri dönüyorum. Yine burada ip karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. 23 ilmek oldu. Yine sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Geri dönüyorum. Geri dönünce hanımlar hemen şu kenardan da bir ilmek çıkaracağım. Hemen şuradaki kenar ilmek yerine girerek buradan da bir adet ilmek çıkartıyorum. Böylece 24 ilmek oldu. Şöyle. İlmeğimi çıkarttım. 24 ilmek oldu. Her sırada bu yanlardan kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Bu aşamada hanımlar bakın şuna dikkat çekeceğim. Şu bölüm şöyle tuttuğumuzda bakın şu bölüm daha kısa, şu bölüm daha uzun görünüyor. Burada hani sıradaki kenar ilmek yerlerine giriyoruz. Şu kısa olan bölümde her seferinde birer tane bakın sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmek çıkartırken şu diğer uzun tarafta, bu diğer sağ patikte de aynı olacak. Uzun taraftan bir kenar ilmek yerine atlayıp bir diğerine gireceğiz. Bir sonrakinde sıradakine gireceğiz. Sırasıyla birinde hemen sıradakine girerken bir sonrakinde bir kenar ilmek yeri atlayıp bir diğerine gireceğiz. Bu şekilde bu bölümü eşit bir şekilde örmüş olacağız. Buralardan ilmek çıkarttıkça bu şişimizdeki ilmek sayıları da artacak. Bu nedenle şişte kasma olabilir. Misinalı şiş kullananlarda sorun olmuyor, fakat ben normal şişlerle devam edeceğim için burada da yedek şişimi kullanacağım. Şuradaki ilmekleri ikiye böleceğim hemen şimdiden. İlmekler arttıkça sıkışacak. Şu anda bir sıkışıklık yok ama 3-5 sıra sonra burası kasma yapar. Yine bakın ilmeklerimi örüyorum. Buradaki ilmekleri iki şişe böleceğim. Hemen bir kısmını ördüm. Diğer kısmını da şöyle diğer şişle öreceğim. Hani tabanda kasma olmadan rahat örebileyim diye. Buradaki ilmekleri ikiye ayırdım. Bakın burada da yine sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Sonra bir sonraki kenar ilmek yerine girerek bir ilmek de buradan çıkartıyorum. Şöyle. Şimdi de 25 ilmek oldu. Her ilmek çıkartmada ilmek sayıları birer birer artıyor. Geri döndüm. Yine ip karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa öreceğim yine diğer uca kadar. Sonra diğer kenardan da bir ilmek çıkaracağım yine. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi hanımlar bakın bir kenar ilmek yeri atlayacağım. Bakın bunu atladım. Sıradaki şu kenar ilmek yerine girerek şimdi hemen şuradan ilmek çıkartıyorum. Bir sonrakinde hemen sıradakine gireceğim. Sonrakinde bir tane atlayıp öyle yapacağım. Sırasıyla bu kenarı öyle öreceğiz. İlmek çıkarttıktan sonra yine diğer uca kadar ilmekleri öreceğiz. Bu şekilde her sırada ilmek sayıları da artmış olacak hanımlar. Biz bu işleme şişimizde burada toplamda 46 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Zaten onu yapana kadar da şu bölümlere kadar gelmiş olacağız. Yani bakın şuralara gelmiş olacağız. Hem sağ hem sol patikte bu durum aynı. Buralara aynı yapılıyor zaten. Şimdi şişimizde toplam 46 ilmek olana kadar yanlardan yine ilmeklerimizi çıkaralım. Gelelim hanımlar. Evet hanımlar, şu bölümde şurada toplam 46 ilmek olana kadar patiğimin şu taban bölümünü ördüm geldim. Şimdi şu arka bölüme geçeceğiz. Artık 46 ilmek ile patiğimizin arkasını öreceğiz hanımlar. Diğer uçtan diğer uca ilmekleri öreceğiz. İlk ilmeğimi alıyorum. Yine burada da haroşaya devam ediyoruz. Diğer uca kadar ilmeklerimi haroşa
öreceğim. İlk şişimi ördüm. Diğer şişime geçiyorum. Yine burada da haroşalarımı öreceğim sıra sonuna kadar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz şimdi. Bu şekilde 46 ilmek ile öreceğiz, geri döneceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine ilmeklerimi diğer uca kadar haroşa örüyorum. Dediğim gibi toplam 46 ilmek var. 46 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü yapıyoruz bu şekilde. Arkada böyle 3 diş kullandım. Evet, diğer şişe geçiyorum. Burada da örmeye devam ediyorum. Böylece 46 ilmek ile hanımlar bir diş haroşamızı örmüş oluyoruz. Evet, sonuncu ilmeği de ördük. Tekrar geri döneceğiz. Aynı işleme devam edeceğiz. Diğer uca kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Bu şekilde bir diş haroşa örmüştük. Yeri belli olsun diye hemen bir diş haroşanın altına şöyle bir ip takacağım. Sizler iğne türü bir şey de takabilirsiniz. Maksat burada yerimiz belli olsun. Şöyle şuraya bir ip takıyorum. Burada bir diş haroşa oldu hanımlar. Ben patiğimin arka bölümüne toplamda 14 diş haroşa ördüm. Yani patiğimin şu bölümüne. Sizler bu aşamada şu anda şu bilek bölümü biraz dar görünüyor ama hani burayı ördükten sonra bir miktar ördükten sonra şu bölüm açılacak. Bu aşamada hanımlar ölçüyü ayağınıza göre almak durumundasınız. Ölçün. Patiğinizin bu arka bölümünü biraz da esneterek ölçü alın. Çünkü haroşa örgü esnek bir yapıya sahip. Topuğunuzun şu kenarına gelene kadar patiğinizin arkasını öreceksiniz. Ölçüyü bu şekilde alacaksınız. Ben 14 diş haroşa yaptım ama belki siz 15, belki 16 yaparsınız. Tamamen ayak numaranıza göre burası değişiklik gösterebilir. Patiğimizin arkası böyle tamamlanacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim, gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm. Şurada tamı tamına 14 diş, yani 14 sıra haroşam var. Artık şu ipimi de çekeceğim buradan. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Hanımlar, bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye şöyle ön yüzden baktığımızda sol tarafa 19 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Şu ön yüzden itibaren kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi sayarak gideceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmek ördüm. 19. ilmekte öndeki ikisini birlikte keserek örüyorum. 18 ilmek ördüm. 19'da kesimi yaptım. Bu sol tarafta da hanımlar 19 ilmek vardı. Burada da yine 19. da kesimi yaptık. Topuğumuz için şu ortaya baktığımda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını haroşa öreceğim. Bu şekilde hepsini örüyoruz. Sadece ön yüzde kesim yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa örüyoruz. Tekrar geri döndüm. Yeniden ön yüzdeyim. Tekrardan 18 ilmek öreceğim. 19. ilmekte kesimimi yapacağım. 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18. 19. ilmekte yine hemen yandan da bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Tekrar kesim yaptık. Geri döneceğim. Arka yüzde ilmeklerin hepsini öreceğim. Ön yüzde tekrardan 18 ilmek öreceğiz. 19. da kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu keselim, gelelim. Evet hanımlar, bu aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm, geldim. İlk başta bu sol kenara 19 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 19 ilmeğim kaldı. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerimde şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Gizli kesim olduğu için patiğimizin arkasında izi bile olmuyor hanımlar. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerin tamamını kesiyoruz. Her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz de aynı anda bitiyor. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki, sonra da diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çektikten sonra ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu arkaya gizleyelim. Sonra topuğumuza bakalım hanımlar. Şöyle aralara girerek ipimin ucunu gizliyorum. Evet, bakın patiğimizin topuğunu yaptık. Topuk şu şekilde, gördüğünüz gibi izi bile belli değil hanımlar. Çok düzgün, temiz bir görüntüsü var. Patiğimizin şimdi kenar oyasını yapacağız. Şu şekilde bir kenar oyası gittim ben. Pembe ipimi tercih ettim. Bunu da tığ ile yapacağız. Bunun için şöyle pembe ipimi aldım. Önce pembe ipim ile tığım ile bir ilmek oluşturuyorum. Hemen şu topuğu bitirdiğimiz yerden itibaren pembe ilmeğimi buraya sabitledim. Kenar oyamı şöyle yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bu şekilde. Bunu yaparken bir ilmeğimizi sıkmayalım. Yoksa patik boğazı çok sıkı olur. Ayak girmez. Biraz gevşek yapmakta fayda var. Şöyle bakın, sıkmıyorum gördüğünüz gibi. Yine sıradaki kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmek çıkarıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bu şekilde. Hanımlar, patiğimizin çevresini bu şekilde ilk başladığımız yere kadar dolanalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin çevresini dolandım, geldim, ilk başladığım yere kadar yaptım. Yine buraya da bir zincir çekip pembe ipimi de kesiyorum. Hemen bu ipimizin ucunda şöyle pembe ilmek aralarına girerek gizliyorum. Ayağı giydikten sonra çıkmasın ipimiz, tertemiz görünsün diye böyle ipimizi de gizledim. Evet hanımlar, bakın patiğimizi tamamladık. Görüntü itibariyle şöyle düzelteyim. Patiğimiz şöyle, bakın. Duruşu bu patiğimizin şöyle. Diğer tarafı şöyle, tabanımız, topuğumuz. Hemen bir de manken ayağıma giydireceğim hanımlar. Sol ayağıma da sol patiğimi giydireceğim. Çok güzel, çok şık, hoş bir patik oldu hanımlar. Örmesi zevkli. Ayakta gayet rahat, ayağı saran bir model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte patiğimizin ayaktaki duruşu da
Bu şekilde. Çok şık, çok güzel, çok hoş bir model oldu hanımlar. Gördüğünüz gibi şeklimiz bu. Hemen tabanımız. Bakın topuğumuz. Çok muntazam, çok hoş. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.